Babil, anlamı ise Tanrı'nın kapısı. O dönemin insanları Babil'e bu anlamı katmıştır. Peki neden? Kur'an'da geçen Babil kuleleri neyi ifade eder? Bilimi, kanunları, astrolojiyi, ilk bilgisayarı Babililer yaptıysa onları yok oluşa kim ve nasıl sürükledi? Bu kadar gelişmiş bir millet nasıl helak oldu? İşte Babil'de bir gün. Yıl M.Ö. 1894. Savaşların, cehaletin neredeyse zirve olduğu zamanlar. Açlık ve kuraklık her an kapınızı çalabilir ve bunun için yapmanız gereken tek bir şey var. Her şeyi ama her şeyi sistematik yapmak, planlı hareket etmek ve bunları yaparken çevrenizdeki düşmanlardan korunmak. Ülkenin kalkınması ve gelişmesi için devletlerle sıkı ilişkiler oluşturmak zorundasın. Babil, Tanrı'nın kapısı, büyülerin yapıldığı, yaklaşık 1000 tanrıya inanıldığı, dünyanın antik 7 harikası olan asma bahçelere sahip döneminin ilerisinde bir topluluk. Fakat bu gizemli topluluğun neler yaptığına bir göz atalım ve gerçek anlamda Babil'de yaşamanın ne olduğuna bir bakalım. Eğer Babil'de yaşıyorsanız bir cinle evlenmeniz olası. Bu evlilikten doğan çocuğun ırkı ne insan ne de cin. Onun ırkı artık magi olacaktır. İslami inançlara göre bu imkansız. Bir cin ve bir insan çocuk yapamaz. Babil'in her yerinde büyü yapılmaktaydı. Bunu da iki melek olan Harut ve Marut insanlara öğreterek yapmaktaydı. Babil'de iki melek adlı videomda Harut ve Marut adlı meleklerin insanlara büyüyü öğrettiğini fakat sonuçlarının neler olacağını anlatmıştım. Kur'an'da Babil şehrinden Bakara suresi 102. ayette bahsedilir. Harut ve Marut isimli melekler insanları imtihan etmek için Allah tarafından Babil'e gönderilirler. Burada insanlara sihir öğretirler. Melekler sihrin küfür olduğunu söyledikleri halde insanlar sihir öğrenmekte ısrar ederler ve karı kocayı ayırmaya yarayan sihirler öğrenirler. Dilerseniz bu videoma da bakabilirsiniz. Bu topluluklardaki yerinizi sizler değil, sahip olduğunuz servetiniz karar verir. Toplumun en tepesinde her zaman olduğu gibi kral, kraliçe, prensler, prensesler ve asiller gibi kraliyet ailesi vardı. Üst sınıfı tüm mülk sahipleri ve zengin insanlar oluşturuyordu. Tapınakların rahip ve rahibeleri ile askeri liderler de üst sınıfa dahil edilmişti. Üst sınıfta servetleri için vergi ödemeleri ve askeri faaliyetlere katılmaları bekleniyordu. Biri doğrudan üst sınıfa doğabilirdi. Ayrıca bu sınıfa yükselmek de mümkündü. Fakat bu çok kolay değildi. Orta sınıf, esnaf, zanaatkar, çiftçi ve vasıflı işçilerden oluşuyordu. En düşük sınıf kölelerdi. Eğer şanslı değilseniz köle olarak hayatınızı sürdürmeniz kaçınılmazdır. Mezopotamya'da kölelik olan bir uygulamaydı. Genellikle yenilen düşman kentlerin halkları köle haline getirilirken suçlu ya da borçlu kişiler de köle yapılabiliyordu. Tapınak köleliği ise bundan biraz farklıydı. Bir hasat sorunu veya kuraklık durumunda aileler köle olması için çocuklarını tapınağa gönderirdi. Babililer de şehrin sınırlarını işaretlemek, arazileri ölçmek ve mülkiyet değişikliklerini kaydetmek için saha araştırmacıları olarak çalışan görevliler vardı. Babililer şehrini düzenlemede çok hassastı. Zengin ailelerin daha büyük evleri vardı ve ortalama bir ev birkaç küçük oda içeriyordu. Her evin ayrı yatak odası, tuvaleti ve oturma odası mevcuttu. Saraylar ve üst sınıfa ait evlerde banyo yapmak için ayrı tuvaletler bulunurdu.
Bina temellerinde sırlı tuğla ve su yalıtımı için zemin kaplamalı bir bütün tabakası kullanılıyordu. Hangi tanrıya inanacağınızı seçmeniz gerek. Çünkü Babililer yaklaşık 1000 tanrıya inanıyordu. Gündelik hayatta ise bunlardan yalnızca birkaçına ibadet edilirdi. Babililer tanrılarından günlük yaşamlarında onlara yardım etmelerini isterdi. Kısacası hangi tanrıya ibadet edeceğiniz o günkü işinizin ne olduğuna bağlıydı. Öte yandan sel, kuraklık, ürün yetersizliği ve benzeri doğal felaketlerin Tanrı'nın bir cezası olduğuna inanılıyordu. Babil kentinin büyük tanrısı Marduk en güçlü tanrı haline gelmişti. Meşhur Babil Kulesi de Tanrı Marduk'a ulaşmak amacıyla yapılmıştı. Babililer ölümden sonraki hayata inanıyordu. Bu nedenle ölü insanlar onları diğer dünyada götürebilecekleri birçok hediye ile birlikte gömülürdü. Mezarlar ya bir kamusal mezarlıkta ya da evlerinin zemininde bulunurdu. Ayrıca 7 kil tablet üzerine kaydedilen yaratılış efsanesi de güçlü biçimde inanılırdı. İlk eski Babil efsanelerinden biri bir insan Adapa ile ilgiliydi. Çivi yazısıyla yazılan tabletler bu türden efsaneleri sonraki nesillere aktarıyordu. Babil kültürü İncil'in eski ahit kısmında da okunabilecek olağanüstü net bir etki yaratmıştı. Babiller için astroloji devletin işlerinden biriydi. Bundan 3000 yıl önce Babiller tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Babillerin yıldızları ne zaman göründüğüne dair tuttukları haritalar vardı. Yıldızların ve gezegenlerin ne zaman göründüğü ve görünmediğine bakarak şanslı veya şanssız günlerini hesaplamışlardır. Babililer zamanla geleceği okuma konusunda teknikler geliştirmişlerdir. Bu tekniklerden biri de burçlardır. Bunun nedeni takım yıldızları ve güneşin hareketleridir. Burçları 12'ye ayıran da Babililerdir. Gelelim dilden dile dolaşan Babil asma bahçelerine, yani Babil Kulesi'ne. Sümerliler inançları gereği yükseklere taparlar ve yer ile göğü bağlayan kutsal bir ağacın varlığına inanılırdı. Tanrı Dağı diye adlandırdıkları bu kuleyi dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in asma bahçelerinin içine yapmışlardı. Bu kuleyi zamanımızdan 5000 yıl kadar önce Tanrı Marduk adına yapmışlardı. Kulenin ilk olarak 90 metre genişliği ve 90 metre yüksekliğe sahip 7 katlı bir bina olarak inşa edildi. Babil Kulesi'nin birinci katı taş 33 metredir. İkinci katı ateşi 18, üçüncü katı bitkileri 6 metre, dördüncü katı hayvanlar 6 metre, beşinci katı insanları 6 metre, altıncı katı gökyüzünü 6 metre ve yedinci katı da meleklerin 15 metre sembolize ediyordu. Bir insanın bütün bunları öğrenip anladıktan sonra, yani 7 basamağı sırayla çıktıktan sonra Babil Tanrı Marduk'a ulaşabileceğine inanılıyordu. İnançları gereği Marduk insanlara sadece orada görünürdü. Ama onun görünmesine sıradan ölümlüler dayanamazdı. Bu nedenle tapınmaya gelen halktan kişiler birinci kata çıkabilirlerdi. Bundan sonraki üst katlara sadece rahipler çıkabilirlerdi. Çevresinde ise rahip sarayları, ambarlar, konuk odaları, Tanrı Marduk adına yapılmış olan diğer tapınak, Esagili'ye giden aslanlı geçit ve dini tören yolu bulunuyordu. O dönemde Babil'e işgal eden Tikulti, Ninurta, Sargon, Sanherib ve Asurbanipal kuleyi yıkmış ve tahrip etmişlerdi. Babil kralları Nabopolassar ve Nabukadnezar tarafından kule yeniden yapıldı. Bazı kaynaklarda Babililerden tarihin en barbar kavmi olarak bahsedilir. Bunun sebebi ilk anayasa olarak bilinen Hammurabi kanunlarının kısasa kısas usulüyle oluşturulmuş olması ve fazla acımasız maddeler içermesidir. Son olarak Babil'in merkezi bugünkü Irak'ın El Hilla kasabasının üzerinde yer almaktadır. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir,
videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konumu belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.